Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Dostlar, arkadaşlar, ortaklar veya iş arkadaşları arasındaki herhangi bir ilişki güven duymakla başlar. Eğer bu temel zayıfsa, ilişki önünde sonunda muhakkak çökecektir. Kırılan güveni yeniden inşa etmekse çok zordur, hatta imkansızdır. Çok zaman ve çaba gerektiren süreçler sonunda ilişkiyi kurtardığınızı zannettiğinizde bile iki taraftan birinin aklının bir köşesinde geçmişin izleri duruyor olacaktır. Peki güven duyulacak insanları nasıl ayırt etmeliyiz? Çünkü doğal olarak bazı insanlar kendilerini öyle güzel kamufle eder ki darbeyi yediğinizde artık çok geçtir. Dönüş olmayan noktaya geldiğinizde ise karşıdakine kızdığınızdan çok işaretleri daha erken fark etmediğiniz için kendinize kızarsınız. Bu videoda ihtiyatlı yaklaşmanız ve güvenmemeniz, aranıza mesafe koymayı ihmal etmemeniz gereken insan tiplerini ele alıyoruz. Kararsızlar. Duygusal durumları çok fazla dalgalanan, istikrardan yoksun, vaatlerini yerine getirip getirmeme konusunda ikircikli davranan insan tipinden uzak durmalısınız. Çünkü bu tip insanlar kararları konusunda emin değildirler ve her an cayma olasılıkları yüksektir. Etraflarındaki konuşulanlardan, dedikodulardan kolayca etkilenmek gibi bir yapıları vardır. Bir insanın fikirleri elbette bazen değişebilir, fakat kararsız insanlar sözlerinden cayma konusunda tutarlı bir örüntüye sahiptirler. Bu konudaki ayrımı iyi yapmalısınız. İyi gibi davrananlar. Bazı insanlarda doğal olarak bir çekicilik ve sevimlilik vardır. Bu onların yapmacık olarak taşıdıkları bir özellik değil, tabiatlarında olan bir şeydir. Fakat bir de gerçekte o kadar sevimli ve cezbedici olmadığı halde öyleymiş gibi davrananlar vardır. Bu tipler çoğu zaman talepleriyle gelirler ve sizden sürekli bir şeyler almaya kuruludurlar. Mesela kendileriyle ilgili herhangi bir bilgi vermeye yanaşmazken sürekli sizin özelinizi didiklemeye bayılırlar. İşin doğrusu bazı insanların meraklı olması anlaşılabilir bir şeydir. Hatta böyle meraklı arkadaşlarınız varsa bunun uzun vadede kişisel gelişiminize faydası da olacaktır. Bahsettiğimiz bundan tamamen farklı bir şey. Bunun sağlamasını yapmanın en iyi yollarından biri sizden bilgi ya da herhangi bir şey isteyen meraklı kişinin talebi yerine gelmediğinde takınacağı tutumdur. Ya da tam tersi. Yani aslında kaba olduğunu bildiğiniz bir kişi birdenbire size nezaketle yaklaşıyorsa ya da çok iyi görünürken birdenbire bir ifrite dönüşüyorsa bu tip insanlardan da uzak durmalısınız. Empatiden yoksun olanlar. Empati özü itibariyle vicdan ve şefkat barındırır. Bir başkasının neyi nasıl hissettiğini gerçekten anlayabilme yeteneğidir. Empati yapabilen bir insan aynı zamanda çok iyi bir dinleyicidir. Böyle olmalarının sebebi muhatabına gerçekten işe yarar tavsiyeler verebilme, faydalı olabilme isteğinden kaynaklanır. Etrafınızda böyle insanlar varsa şanslısınız. Fakat her söylediğinizi kulak ardı eden, siz konuşurken gözleri velfecir okuyan, vereceği tavsiyeler sizi kaosa ve kargaşaya sürükleyen insan tiplerinden de uzak durmalısınız. Bu tipler her söylediklerinden kendilerine bir fayda devşirmeye, her yaptıklarından kendilerine çıkar sağlamaya odaklandıklarından sizin kırılmanız, incinmeniz filan umurlarında değildir. Zaten sizdeki yıkımı anlayacak, yaşadığınız duygusal çöküntüyü anlamlandıracak kadar izan sahibi de değildirler. Bu yüzden mümkün olduğunca onlardan kaçınmak en iyisidir. Aşırı rekabetçiler. Rekabet dozunda yürütülürse kişisel başarınız açısından sağlıklı bir şey olabilir. Ondan öğreneceğiniz, tecrübenize tecrübe katacağınız çok şey bulabilirsiniz. Daha iyisini başarabilmek için kendinize meydan okuyabilirsiniz. Fakat bunu hayatınızın her alanına yaymak kadar gereksiz bir şey yoktur. Sosyal hayatta sizlerin de tanık olduğu bazı insanlar vardır ki her şeyi bir yarışma haline getirirler. Siz patronunuzdan iyi bir ücret zammı aldığınızı söylersiniz, o daha fazlasını aldığını söyler. Siz günlük 5 kilometre koştuğunuzu söylersiniz, o 2 katı koştuğunu iddia eder. Siz ailenize ne kadar güzel bir yemek hazırladığınızdan bahsedersiniz, o aslında daha önce ünlü bir restoranda aşçıdır. Yani bu tipler sürekli sizi geriletmeye çalışırlar ve bunun sonu gelmez. Bu tamamen kıskançlık ya da kendine güvensizlikten kaynaklanmaktadır.
Etrafınızda sürekli zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışan, başarılarınızı küçümseyen, sizde endişe, yetersizlik, sıkıntı duygularını tetikleyen, sizi becerileriniz konusunda ikilemde bırakmaya çalışan kişiler varsa bunları da hayatınızdan çıkarın. Her şeyi kontrol etmek isteyenler. Her ortamda her durumu kontrol etmeye, etrafındakilere tahakküm kurmaya çalışan bazı insanlar vardır. Üstünlüklerini kabul ettirmek için çeşitli güç oyunları sergilerler ve kontrolü ele almaya çalışırlar. Sizin zayıf yönlerinizi anlayabilmek ve duygusal tetikleyicilerinizi keşfedebilmek için sürekli size bir şeyler sorarlar. Sonradan bunları size karşı üstünlük kurmak için kullanmaktan da çekinmezler. Hayatınızdaki iyi şeylerle, başarılarınızla, gurur duyacağınız bazı durumlarla pek ilgilenmezler ve sadece eksikliklerinize, olumsuz deneyimlerinize odaklanırlar. Bu tipler hayatı bir satranç oyunu gibi algılarlar ve her hamlelerinde karşıdakine kaybettirmeye yönelik stratejiler geliştirirler. Oysa bu karşılıklı güven tesis edecek bir davranış değildir. Bu tarz bencil insanlara da hayatınızda yer vermeyin. Her zaman kurbanı oynayanlar. Sürekli olarak bir kurbanı oynayan insanlardan da uzak durun. Sanki dünyanın bütün musibetleri kendi başındaymış gibi davranan, sürekli kötü şansından şikayet eden, kendisini sürekli olarak acınması, yardım edilmesi gereken biriymiş gibi gösteren kişilerin size hiçbir faydası olmaz. Dünya elbette güllük gülistanlık bir yer değil ve elbette her insanoğlunun türlü türlü derdi vardır. Fakat bunların ekserisi gelip geçicidir. Her derdin bir dermanı vardır. Fakat sonsuz kurbanı oynayan insanların derdi hiç bitmez. Dünyanın kendilerine sürekli komplo kuran bir mekan olduğu konusunda kat'i bir inanışları vardır. Dönüp kendilerine bakmak, hatalarını gözden geçirmek gibi bir hasletten yoksundurlar. Bu temel olarak sorumluluk duygusundan kaçmak, kendilerini temize çıkarmak için başkalarını suçlamak ve suçlu hissettirmek amacıyla yapılan bir şeydir. Böyle insanların yanında yaşamdan keyif alma hislerinizde körelmeler olduğunu, kendinizle barışık halinizde negatif değişimler olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Kısacası bu tipler de uzak durmanız gereken tiplerdir. Başkalarının sırlarını söyleyenler. Size sürekli başkalarının özelini taşıyan insanları en kısa zamanda hayatınızdan çıkarmalısınız. Bu tipler muhtemelen bu bilgileri sadece sizinle paylaştığını söyleyecektir ancak başkalarına sizin özelinizi taşıdığında aynı şeyleri karşıya da söyleyeceğinden emin olabilirsiniz. Bu tarz getir-götürlerin insanların hayatlarında sorunlara, sürtüşmelere yol açabileceğini bile bile bir sırrı ifşa etmekten çekinmezler. Bu sorunlardan ve gergin ortamlardan beslenip haz duyarlar. Her ne kadar olmaması gerekse de şüphesiz her insan çok yakınlık duyduğu, güvendiği insanlarla zaman zaman bu tür bilgileri paylaşabilir. Bu yaşam yolculuğumuzda çeşitli gerekçelerle yaptığımız bir şey. Fakat bu konuda mükerrer bir suç makinesi gibi davranan, sadakatten bir haber, felaketten haz duyan kişiler kesinlikle uzak durmanız gereken kişilerdir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.